Türk savunma sanayine ait yerli ve milli projelerde üretimler hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dışa bağımlılığını azaltacak projeler öne çıkarken, en kritik adımlardan biri ise yeni nesil hava füzelerine yönelik atılıyor. Savunmadaki Türkler programı bu hafta füzelerin efendisi olarak da adlandırılan Bozdoğan ve Gökdoğan'ı gündemine aldı. ABD'nin tedarik konusunda sorun çıkarmasının ardından alınan bir kararla 2013 yılında Göktuğ projesi hayata geçirildi. Kritik proje, Bozdoğan görüş içi hava füzesi ve Gökdoğan görüş ötesi hava füzesi olmak üzere ikiye ayrılıyor. Havadan havaya atılan füzeler, bir hava aracının bir başka düşmanın hava aracını etkisiz hale getirmek için kullandığı stratejik füze sistemi olarak adlandırılıyor. O yüzden bu füzeler, uçaktan uçağa atılan ilk yerli tasarım füzeler olma özelliğini de taşıyor. Bozdoğan, ABD üretimi AIM-9X'in muadili olan görüş içi hava füzesi olarak öne çıkıyor. Mükemmel nişan hattı, sapma açısı sağlayan yüksek çözünürlüklü görüntüleyici, kızılötesi arayıcı başlığa sahip Bozdoğan, elektronik harbe karşı da dayanıklı yapıda bulunuyor. Yaklaşık 25 kilometre menzile sahip olan füze, ses hızının ise 3 katı hıza ulaşabiliyor. Vektör kontrolü sayesinde yüksek manevra yeteneğine sahip Bozdoğan, kızılötesi görüntüleyici arayıcı başlıkla da seyir füzelerine dahi etki edebiliyor. Görüş içi hava füzesi Bozdoğan'da hedef uçağa yapılan ilk güdümlü atış testi başarıyla tamamlandı. Füzelerin efendisi olarak tanımlanan Bozdoğan, uçaktan yapılacak atışlı testlerin öncesinde savaş uçağını temsil eden fırlatma platformundan ateşlendi. Test sırasında füze, havada yaklaşık 4 kilometre irtifada seyreden bir hedefe angaje oldu ve gerçekleştirilen atış başarıyla sonuçlandı. Ses hızının çok üstünde uçan ve yüksek manevra yeteneğine sahip füzenin uçaktan atışlı testleri de çok yakında yapılacak. Bozdoğan'ın yanı sıra Gökdoğan ise ABD üretimi AIM-120 AMRAAM'ın muadili olan görüş ötesi hava füzesi olarak tasarlandı. Katı hal tasarımlı aktif radar arayıcı başlığı bulunan Gökdoğan ise at-unut, birden fazla hedefe kilitlenebilme, atış sonrası kilitlenebilme ve her açıdan atış olmak üzere çok sayıda yeteneğe sahip bulunuyor. Elektronik harbe karşı dayanıklı olan füze, karıştırma kaynağına da güdümlenebiliyor. Öte yandan yaklaşık 65 kilometre menzile sahip olan füze, veri bağı sayesinde hedef güncellemesi de yapabiliyor. Halen Türk Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan AIM-120 AMRAAM ve AIM-9X Sidewinder füzelerinin yerini alacak proje oldukça ileri bir gelişim düzeyine de ulaştı. Uzun menzilli ve radar güdümlü olarak tasarlanan füze, bazı özellikleriyle sınıfında dünyanın en iyilerinden biri olacak. TÜBİTAK SAGE'nin geliştirme çalışmalarını sürdürdüğü Gökdoğan ve Bozdoğan füzeleri ilk kez İDEF fuarında sergilendi. Göktuğ projesiyle savaş uçaklarında kullanılan hava-yer silahlarına ek olarak hava silahları da tamamen yerli ve milli hale dönüşmüş olacak. Füzelerin milli muharip uçağa entegre olmasıyla da Türkiye kendi uçağında kendi silahlarını da kullanmış olacak. Bozdoğan füzesinin bu yıl içerisinde TSK'nın envanterine alınması planlanırken Gökdoğan'da ise son testlerin gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Öte yandan dünyada sadece 9 ülkenin ürettiği havadan havaya füzelerin devreye girmesiyle bu tip füzelere ödenen milyonlarca dolar para da devletin kasasında kalmış olacak.